Su buharlaşır. Geride bıraktığı beyaz iz basit bir mineral kalıntısı değildir. Bu beyaz çizgi aslında hobiyi yavaş yavaş zehirleyen bir düşmandır. Mükemmel bir ekosistem yaratılır. Bu yüzden her şeyin kusursuz olması beklenir. Fakat doğa kendi kurallarında yatır. Su içindeki kalsiyum ve magnezyum cam yüzeyine tutunarak taşlaşır. Bu yüzden hobici panikler. O kusursuz tablo bozulmuştur. Bu lekeleri yok etmek için akla ilk gelen silah keskin bir metaldir. Jilet cama sürtülür. Kireç tabakası kazınır. Fakat bu işlem cam ıslatılmadan yapıldığında çok daha büyük bir yıkıma yol açar. Cam çizilir. Jiletin ucundaki hasar cam yüzeyinde mikroskobik vadiler açar. Bu yüzden bir sonraki su buharlaşmasında kireç bu yeni çiziklerin içine daha güçlü bir şekilde yuvalanır. Artık kireç o camın bir parçası olmuştur. Hobici tükenir. Mükemmelliyetçilik yerini çaresizliğe bırakır. Fiziksel kuvvet işe yaramaz. Bu yüzden kimyasal bir savaş başlatmak zorunlu hale gelir. Kimyasal çözüm arayışında akla ilk gelen mutfak sirkesidir. Sirke cama püskürtülür, kireç köpürmeye başlar. Fakat bu asit tehlikeli bir kusur barındırır. Uygulama sırasında akvaryum içine damlayan az miktarda sirke suyun pH değerini aniden düşürebilir. Faydalı bakteriler tehlikeye girer. Bu yüzden biyolojik ekosistem çökmeye başlar. Daha kötüsü sirke zayıf bir asittir. Sirke kullanılır fakat alkali cam korozyonuna uğramış o inatçı lekelerde tamamen etkisiz kalır. Kalsiyum camın moleküler yapısıyla birleşmiştir. Bu yüzden hobici daha sert çözümler arar. Çamaşır suyu denilir. Fakat çamaşır suyunun bu kireçlere bir etkisi yoktur. Balıklarınızın solungaçlarını yakar. Bitkileri kökünden eritir ve akvaryumu ölüm odasına çevirir. Her yol denenir. Fakat hepsi hüsranla sonuçlanır. İşte tam bu noktada bilimsel ve kesin bir mucize devreye girer. Bu madde ekşi şekerlemelerin yapımında bile kullanılan sitrik asit tozudur. Kimyasal olarak kireci parçalamakta kusursuzdur. Endüstriyel mükemmellik arayanlar bu saf tozu tercih edebilir. Fakat biz laboratuvar kimyası yerine bu gücü doğanın kendi ellerinden en saf haliyle alacağız. İhtiyacımız olan tek şey yarım bir limon ve biraz da kaya tuzu. Limon, kalsiyumun moleküler bağlarını saniyeler içinde parçalayan mucizevi sitrik asidin doğadaki en canlı deposudur. Fakat tek başına limon o sertleşmiş kireç dağlarını aşmakta zorlanır. Bu yüzden aşındırıcı bir güce ihtiyacımız var. Jilet camı çizer. Fakat tuz camı jilet kadar çizmeyen mükemmel ve doğal bir aşındırıcıdır. Limonun içindeki asit kireci eritir. Tuz kristalleri ise o kireci camdan güvenle söküp atar. Bu doğal karışım sirkeye kıyasla çok daha hoş kokuludur ve kimyasal yan etki barındırmaz. Fakat bu organik gücü de akvaryuma damlatmamak gerekir. Bu yüzden işlem yavaş ve kontrollü dairesel hareketlerle yapılmalıdır. Altından ayna gibi kusursuz, pürüzsüz bir cam çıkar. Kireç tamamen çözüldüğünde kalan tortu nemli bir bezle tek hamlede silinerek alınır. İşlem tamamlanır. Cam artık suyu içeride tutan şeffaf bir duvardan öteye geçer. O artık görünmezdir. Bu doğal temizlik süreci sadece bir camı parlatmakla kalmaz. Bizi içten içe tüketen, her şey kusursuz olmalı baskısını da ortadan kaldırır. Akvaryumlar doğanın evlerimize taşıdığımız küçük ve vahşi parçalarıdır. Su buharlaşır, kireç oluşur, yosunlar büyür. Bunlar birer başarısızlık değildir. Aksine sistemin yaşadığının ve nefes aldığının en büyük kanıtıdır. Mükemmelliyetçilik bir kenara bırakılır. Fakat sorunlar biriktiğinde doğaya laboratuvar kimyasallarıyla veya metalle şiddet uygulayarak değil, yine doğanın kendi basit ve organik çözümleriyle karşılık verilir. Bu yüzden bu basit limon ve tuz sadece kireci değil, zihnindeki o ağır stresi de çözer. Doğayı kontrol etmeye çalışmak yerine onu anlamak gerekir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.